Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Gayet kolay, oldukça da şık bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de çok uygun. Model bu şekil. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Şöyle 12 ilmek atacağız öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimizi attıktan sonra geri döndüm. Bakın arka yüzdeyiz. İlk sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında da tığımdan yardım alarak ilmekler çıkaracağım başlangıç yerlerinden. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeklerimi çıkartıp şişime takıyorum. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek daha çıkarttım 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar ilmeklerimi öreceğim. İlk şişimdeyim. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Boşalan şişim ile şu ikinci şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Bakın 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine normal düz örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Yani 4. şişim. Burayı da yine düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Hanımlar artırmaya başlayacağız bu aşamada. Artırma işlemini şöyle sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu ortadan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığımı da ördüm. Bakın artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Bakıyoruz kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin hemen altına yani şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine ördüm. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim.
5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Bir sıra düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenara hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. Burada 8 ilmek oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modele başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi hanımlar, bu modelimiz sadece bir sıradan oluşuyor. Tek sırada modeli yapıyoruz. Ardından 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Öncelikle modele başlamadan önce bu ilk sırada bir alt zemin oluşturacağım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bu ters ördüklerim model bitene kadar ters örülecek. Bir ilmek ters ördüm. Model 3 ilmek üzerine kuruluyor. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Şu birinci ilmeğim. İkinci şişten devam ediyorum. Şu 2, şu da 3. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ters, 3 düz. Bir ilmek ters ve kalan 3 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde ilk 2 şişte modelin alt tabanını oluşturduk. Patiğimizin taban bölümünde model yok hanımlar. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model kurulumunu patiğimizin sadece üst tarafına, yani ön bölümüne yapacağız. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi modelimizin kurulumu burada. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum, ilk ilmeğimi. Bakın burada 3 ilmek düzüm var. Şimdi bu 3 ilmeğin 3'ünü birden aldım. 3'ünü birden örüyorum. Daha 3 ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doladım. Bu 3 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkarttım. Sonra bu 3 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkartıyoruz böylece. Aralardaki birer ilmek tersimiz ters örülüyor. Şimdi ikinci modeli yapalım. Yine 3 ilmek var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü de alıyorum. 3'ünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar gördüğünüz gibi 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. İkinci modelimizi de kurdum. Aralardaki birer ters ilmek ters örülüyor. Diğer modelimizi yapalım. Yine 3 düz ilmeğim var. 3'ünü birden aldım. Şöyle örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım.
Bu şekilde. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Yeniden öndeki 3 ilmeğe model kuracağız. Fakat burada bir ilmek var. Bu bir ilmeği şimdilik bu ikinci şişime alacağım. Bilek ayrımı yaparken bu bir ilmeği tekrar ilk şişimize vereceğiz. Şimdi modeli rahat kurmak için ilmeği aldık buraya. Tekrar bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3. ilmeği de çıkarttım. Aradaki bir ilmeğim ters. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Üçünü birden ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Bu 3 düz ilmek. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Arada bir tersim var. Ve son 3 ilmeğim. Buraya da model yapacağım. 3 ilmeğin 3'ünü ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Evet, modelimizin kurulumu böyleydi hanımlar. Bakın, ön yüze modelin ilk sırasını kurduk. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğim. Şöyle, tabandaki ilmeklerimiz yine düz olarak örülüyor. Tabanda herhangi bir model, herhangi bir işlem yok. İlmekler bu taban bölümünde düz olarak örülecek. Şimdi bir diğer şişime geçtim. Tabandaki diğer şişimiz. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Evet, tabanımızı ördük. Şimdi tekrar modelli taraftayız. İlk şişimdeyim. İlmeklerimizi hanımlar gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra model kurulumu yapmıştık. Şimdi bir tersimi ters örüyorum. Sonrasında bakın burada 3 ilmek düz var. Bu 3 ilmeğimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Aralardaki bir tersimiz ters örülüyor. 3 düz ilmeği örüyorum. Model kurduğumuz 3 ilmek düz örülüyor. Aradaki bir ters ilmeğimi ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ters ilmeğim ters. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Yine 3 düz, bir ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Modelden sonra bu ilk sıramızdı. İlmekleri bir sıra gördüğümüz gibi ördük. Yine tabanda herhangi bir işlem yok. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Model ördükçe kendini gösterecek hanımlar. Daha yeni başladık. Şu an belli olmayabilir. İkinci modeli de yaptıktan sonra şekil ortaya çıkmaya başlıyor zaten. Hemen tabandaki diğer şimdiki ilmeklerimi de örüyorum. Yeniden modelli tarafa ilk şişime geldim. Yine modelden sonra ikinci sıramız tekrar ilmeklerimizi gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ters ilmeğim var. 3 düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ters. 3 düz. Bir ilmek ters. Bakın şeklimiz şöyle. İkinci şişimden devam edeceğim. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters ve kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar tabanımıza geldik. Tabanımız yine düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Bunları da yine düz örüyorum. Evet, tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi modelden sonra bu üçüncü sıramız hanımlar. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine bir tersimi ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ters.
3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 ilmek düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Evet. Modelden sonra 3. sıramızda bu şekilde yaptık. Tekrar tabana geçiyoruz hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 sıra bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ardından tekrar model oluşturacağız. Modeli kuracağız. Diğer şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Şu an ilk şişimizdeyiz. Bakın. Bir kere model kurulumu yapmıştık. Ardından 3 sıra boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Şimdi tekrar ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modele başlayacağız. Evet, şimdi hanımlar modeli yapıyoruz. İlk ilmeğimi yine ters örüyorum. İlk modelde olduğu gibi bakın 3 düz ilmek var. Üçünü birden alıyorum. Hepsini ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Aradaki bir tersim ters. Yeniden 3 düz ilmeğim var. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği de çıkarttım. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Diğer modeli yapacağım. Yine öndeki 3 ilmeği aldım. Üçünü birden topluyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar bu 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. Aradaki bir ilmeğim ters. İkinci şişimden devam ediyorum. Bakın 3 düz ilmeğim var. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. Arada bir ters ilmeğim var. Diğer modelimi yapacağım. Yine aynı şekilde hanımlar. 3 ilmeğin üçünü birden örüyoruz. İpimizi şişimize dolayıp aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyoruz. Modelin hepi topu bu kadar hanımlar. Bir sıra bu şekilde model kurulumu yapacağız. Araya 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Her 3 sırada bir model tekrar ediyor. Şöyle 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. İpimi şişime doladım ve aynı yerden şöyle bir ilmek daha çıkarttım. Gördüğünüz gibi bakın ikinci modeli de yapmış olduk. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz. Ardından yine 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tekrar 3. modeli kuracağız. Bakın burada 2 tane model kurmuş olduk hanımlar. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model kurdum. 8 tane modelim var. Şuradan da sayalım emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane model yaptım. 8. modeli kurduktan sonra yine 3 sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Sonra bilek ayrımını yaptım. Sizler bu aşamada hanımlar ben 8 model yaptım ama sizler daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Bilek bölümüne kadar yapmanız gerekiyor hanımlar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Haroşalı boğazımıza birlikte geçelim. Evet hanımlar ben patiğimin ön bölümüne toplamda 8 tane modelimi yaptım geldim. En son 8. modelimden sonra 3 sıra ilmeklerimizi gördüğüm gibi ördüm. Şimdi ilk modeli kurarken modeli tam denk gelsin diye birinci şişimizden ikinci şişimize ilmek aktarmıştık. Şimdi bu ilmeği tekrar ilk şişime alıyorum. Böylece burada 14'er ilmeğimiz kaldı yine. Sayalım 4, 8, 12, 14 gördüğünüz gibi. Şimdi bilek bölümünü yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. Haroşalı boğazımıza başlayacağız. Yani şuraya. İlmeklerimi düz olarak öreceğim ilk şişimdeki. Hepsini düz örüyorum. Bu şekilde 14 ilmeğimin tamamı düz örülüyor. Şimdi ikinci şişime geldim. İkinci şişimize geldiğimizde şöyle dönüyorum hanımlar. Bu ikinci şişimde 14 ilmek vardı. Bu ipimle haroşalı boğazım için şuraya 8 ilmek atacağım.
Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haroşalı boğazımızın ilmeklerini buraya attım. Şimdi burada 8 ilmek attık. Bu 8 ilmeğin 7'sini haroşa olarak kullanacağız. 8.'de de kesim yapacağız hanımlar. Şimdi şişimizde 14 ilmek vardı. Buraya 8 ilmek daha attık. Burada 14'e 8 ekleyince kaç oluyor? 22 ilmeğimiz oluyor. Şimdi bu ilk ilmeğimi alıyorum. Bak şöyle aldım. İlmekleri haroşa öreceğim. Ben haroşa örgüyü hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum. İkinci ilmeği ördüm. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Beşinci ilmeğim. 6, 7 ve 8. ilmeği örerken şu anda ön yüzdeyiz. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Bakın ilk kesimi yaptık. Burada hanımlar attığımız ilmekleri, şişlik olan ilmekler toplam 14 ilmek kalana kadar böyle keseceğiz. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim benden tarafta ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa yani düz örüyorum. Haroşalı boğaz bu şekilde yapılacak. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. de yine yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi aldıktan sonra kalan 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ön yüzde 7 ilmek örüyoruz. 8. de kesimi yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte öndekini de aldım. İkisini keserek ördüm. Bakın buradaki ilmek sayıları her defasında azalıyor. Burada toplam 14 ilmek kalana kadar bu kesimleri yapacağız. Şu anda arka yüzde yine ilmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte öndekini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada bakın 4, 8 ilmek var. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10 ilmekte burada 18 ilmek kalmış. Şurada toplam haroşalı bölümüyle şu kenardaki ilmek sayısı toplam 14 olana kadar bu şekilde patiğimizin bu bölümünü keselim gelelim hanımlar. Evet hanımlar burada kesimlerimi yaptım geldim. Bakın 8 ilmek şu bölümde var. 6 ilmek de burada. Yani 14 ilmek kaldı. Artık kesimden sonra geri dönmeyeceğim. Kalan 6 ilmeği öreceğim. Şişimizde yeniden ilk baştaki sayıya döndük. 14 ilmek kaldı. Kalan ilmekleri düz ördüm. Şimdi patiğimin tabanına geçiyorum. Tabanında da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Artık bu patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümünde diğer haroşalı kenarı da yaptıktan sonra bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Ön yüzdeysek düz örgü. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız. Arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız olacak. Haroşalı boğaz için 8 ilmek atmıştık. Bunun 7'sini haroşa olarak kullandık. 8.'yi de kesim için kullanmıştık. O 7 ilmek haroşa patik bitene kadar devam edecek. Son şişime geldim. Bakın son şiş derken bilek bölümüne geldik. Yine buradaki ilmeklerimi bu defa tekrar düz olarak öreceğim öncelikle. 14 ilmeğimi örüyorum. Şimdi haroşalı boğazda sol kenarı yaptık. Şimdi sağ kenarı yapacağız. Bakın sonuncu ilmeği de ördüm. Şuraya 8 ilmek atmıştık hanımlar. Şimdi bu 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Hani bazıları şuraya da 8 ilmek atıyor. Sonra ortaya dikiyor. Dikişe falan gerek yok. Dikişsiz gayet güzel. Tam bu orta bölümü yapacağız zaten. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradan ilmek çıkaracağız. Bakın ilk ilmeğimi şu haroşalı bölümde şurada bakın V şeklinde şu çizgi halinde yer. Bu ilk buraya girerek ilk ilmeği buradan çıkartıyorum. Bu 8 ilmek attığımız yere şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek sırayla ilmekler çıkaracağız. Şuradan bir ilmek çıkartmıştım. Şu ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü, beşinci,
6, şu 7 ve en son şurada yine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum uçta. 8. ilmeği de buradan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Diğer sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Bu sağ kenarı yaparken arkada kesim yapacağız hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 7 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte şu ilmeğin yönü düzgün gelmediği için şöyle düzelttim. 8. ilmekte bakın arka yüzdeyiz. Yanındakini de alıp ikisini tersten kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bakın burası da aynı oluyor diğer tarafla. Model bütünlüğü sağlanıyor. İlk ilmeğimi aldım. Yine ön yüzde ilmekleri öreceğim. Arkada kesim yapacağım. Diğer sol kenarı yaparken tam tersini yapmıştık. Geri döndüm. Tekrar bakın arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte tekrar şöyle alıyorum. Kesimimi yaptım. İkinci kesimi yaptık. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Kalan ilmeklerim haroşa örülüyor. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. de tekrar kesimimi yapıyorum. Yeniden geri döneceğiz. Bu şekilde kesimler devam edecek. Burada 14 kalana kadar kesim yapmıştık. Şurada da yine 14 kalana kadar kesimleri yapacağız. Şimdi hep birlikte bu sağ kenardaki kesimlerimizi de yapalım. Sonra buluşalım. Evet hanımlar, burada da kesimlerimi yaptım. Bakın şurada 8 ilmek var. Yanında da 6 ilmek kaldı. Yani 14 ilmek. Kesimimi en son arkada yaptım. Artık geri dönmeyeceğim. Çünkü 14 ilmek kaldı. Arka yüzde örmeye devam edeceğiz. Bakın şu an ilmeklerimi ters öreceğim artık. Burada da 14 ilmek kaldı. Haroşalı boğazı tamamladık. Bakın şöyle öne çevirip göstereyim boğazımızı. Şöyle. Haroşalı boğazın ön bölümünü tamamladık. Şimdi taban bölümdeyim hanımlar. Arka yüzde olduğum için yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Artık kesme işlemi falan yok. Bu aşamada bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabanımızı ördüm. En son şişimize geldik. Burada da yine ters öreceğim. Kenarda son 7 ilmek haroşam, onları düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 7 ilmek kaldı. Bunları düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Hanımlar artık burada fazla şişlerle de uğraşmaya gerek yok. Buradaki şiş sayısını 3'e düşüreceğiz. Bu sıra yine size nasıl düşüreceğimizi de göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi örüyorum yine. Zaten kenar ilmeğiyle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Kalan ilmekleri de ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Şimdi bu şişimi bıraktım. Şimdi diğer 14 ilmeğimi de aynı şişle öreceğim. Yani bu iki şişteki ilmekleri böylece burada tek şişe düşürmüş oluyorum. Bu şekilde ilmekleri ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Bunu da bir diğer şişimle öreceğim. Burada da iki şişte 14'er ilmeğim var. Bunları da tek şişe düşüreceğim. Öncelikle bu 14 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Şöyle. Sonra diğer 14 ilmeğimi de aldım, aynı şişle öreceğim. Bu şekilde arka bölümü artık 3 şiş ile rahatça yapacağız. Fazla şişlerle uğraşmadan. Evet, ilmeklerimi ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa. Bunları da yine düz örüyorum. Bilek bölümüne geldik. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde sadece haroşaları düz öreceğiz. Kalan ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde gideceğiz, geleceğiz. Haroşalı boğaz tamamlanacak. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne hanımlar, şu haroşayı başlattığımız tam ortadan itibaren sayacak olursak şu arkaya kadar 19 sıra 19 diş haroşa ördüm. Yani bakın tam orta bölüm şurası. Şöyle elimi tutuyorum. Ben buraya kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olmuş. Ben buraya toplam dediğim gibi 19 sıra, 11 sıra daha öreceğim. Sizler bu aşamada örerken, patiğinizi örerken bir sıra
birkaç sıra ördükten sonra şura zaten tam iyice açılacak. Tavsiyem şu, ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza ölçün, deneyin. Ayağınıza giyeceksiniz. Şu arka bölümü topuğunuzun şu kenar kısmına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ayak ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şu orta bölümden itibaren burada toplam 19 diş, 19 sıra haroşam oldu. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu öreceğiz. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Zaten buraya da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi uygulayacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Yine sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar bu bölümü topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmek kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Tığ ile kesimimi yapacağım. İlk kesimim şöyle hanımlar. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimleri de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğunu da aynı yöne, aynı şekilde kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de sizlere anlattığım gibi keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Şöyle ipimin ucunu önce gizleyeceğim. Sonra da patiğimize bakalım birlikte. Şöyle düğümleyerek ipimizi gizledik. Bakın hanımlar. Topuğumuz şöyle. Ayağa girdikten sonra şu bölüm açılıyor. Bakın izi bile belli değil. Çok temiz, çok şık bir görüntüsü var bu şekilde. Patiğimiz duruş itibariyle bu. Şöyle çok kullanışlı, çok güzel,
Hoş bir patik oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Bu patiğe hanımlar bazen yorumlar geliyor. İp yetiyor mu bir ip diye. Bir yumak ip yetti. Arttı bile. Şimdi sizlere artan ipi de göstereceğim hemen. Evet. Bakın patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle modelimiz. Tabanımız. Bakın topuğumuz. Model bu. Hemen sizlere kalan ipimizi de göstereceğim. İşte hanımlar bir tam ipten başlamıştım. Şöyle ucunda saralım iyice. Bu kadar ipimiz kaldı. Yani bir ip yetti. Bu kadar da arttı. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.